Videoyu beğenmeyi ve hala abone olmadıysanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. 6X, kozmik sessizliğin içinde süzülüyor. Karanlık madde haritası tamamlandı. Evrenin görünmeyen iskeleti artık önümüzde. Şimdi sıra o iskeleti hareket ettiren gücü bulmakta. Hedefimiz karanlık enerji. Karanlık enerji, evrenin görünmeyen diğer bir yüzü. Uzayı genişleten, galaksileri birbirinden koparan, sessiz ama durdurulamaz bir güç. Bilim insanları evrenin bir gün duracağına inanıyordu. Yer çekimi galip gelecek, uzay yavaşlayacaktı. Ama zamanla fark ettiler ki evren yavaşlamıyor, hızlanıyordu. Galaksiler uzaklaştıkça daha da hızlanıyor, uzay kendi sınırlarını itiyordu. Spektrum analizleri, kırmızıya kayma ölçümleri hepsi aynı şeyi söylüyordu. Evren hızla genişliyor, hem de artan bir ivmeyle. Bu gizemi çözmek için bilim insanlarının zamanda geriye gitmesi gerekiyordu. Evrenin geçmişine, milyarlarca yıl öncesine, ışığın en uzak, en eski yankılarına kadar. 6X ile uzak galaksiler arasında ilerliyoruz. Geminin penceresinden bakınca milyonlarca ışık yılı ötede parlayan yıldızlar birer toz zerresi gibi görünüyor. Sensörlerimiz milyarlarca yıl öncesine ait ışığı topluyor. Her foton evrenin geçmişinden gelen bir iz. Gemimiz o ışığı kaydediyor, verileri analiz ediyor. Ve bu veriler evrenin nasıl genişlediğini birlikte anlayabilmemiz için büyük önem taşıyor. Çünkü bilim insanlarının yaptığı gibi bizim de zamanda geriye bakmamız gerekiyor. Ama milyarlarca yıl öncesini doğrudan görmek mümkün değil. Bu yüzden gökyüzünde bize yol gösterebilecek en güvenilir izleri aradılar. Ve cevabı yıldızların en parlak anlarında buldular. Tip 1A süpernovalar. Bu süpernovalar bir yıldızın enerjisi tükendiğinde patlayarak uzaya ışık saçmasıyla oluşur. Ve nerede olurlarsa olsunlar aynı parlaklıkta parlarlar. Bu özellikleri sayesinde evrendeki uzaklıkları ölçmek için mükemmel bir araçtırlar. Ne kadar sönük görünüyorsa o kadar uzaktadır. Işıkları bize ulaşana kadar uzayın genişlemesiyle gerilir ve bu da rengini değiştirir. Eğer galaksi bizden uzaklaşıyorsa ışığı kırmızıya kayar. Yaklaşıyorsa maviye. Renk artık sadece bir görüntü değil, evrenin hareketini anlatan bir dil gibidir. Bilim insanları milyonlarca galaksiyi gözlemledi. Binlerce süpernovanın parlaklığını inceledi. Ve sonunda fark ettiler ki galaksiler sadece uzaklaşmıyor. Her geçen anda daha da hızlanıyordu. Evrenin genişlemesi durmak bir yana ivme kazanıyordu. Yer çekimi bile bu gücü dengeleyemiyor. Sanki görünmeyen bir kuvvet her şeyi dışarı doğru itiyordu. 6X ölçümleri bunu doğruluyor. Kırmızıya kayma arttıkça uzaklaşma hızı da artıyor. Bilim bu gizemli kuvvete bir isim verdi. Karanlık enerji. Evrenin görünmeyen diğer yüzü. Uzayı genişleten, galaksileri birbirinden koparan, sessiz ama durdurulamaz bir güç. 6X gözlem moduna geçiyor. Sensörler sessizliğin içindeki en küçük hareketi kaydediyor. Galaksiler birbirinden uzaklaşırken uzayın dokusu neredeyse fark edilmez biçimde geriliyor. Veriler sabit görünüyor ama evrenin kendisi değişiyor. Sanki boşluğun bile nabzı atıyor. Evren genişliyor. Görünmeyen bir güç uzayı dışa doğru itiyor. Galaksileri birbirinden ayırıyor. Dolu bir sınıf düşünün. Her yerde sandalyeler var. Ve siz hangi sandalyede oturursanız oturun, hepsi sizden uzaklaşıyor. Sandalyeler aynı, yerlerinde duruyorlar. Ama sınıf genişliyor. Boşluk büyüyor. İşte evren de tam olarak böyle. Galaksiler büyümüyor. Biz büyümüyoruz. Ama aramızdaki boşluk sürekli genişliyor. Ve bu genişlemeyi durmaksızın besleyen, görünmeyen bir güç var. Belki de karanlık enerji sadece fiziksel bir kuvvet değil, evrenin yazgısıdır. Bir başlangıç noktası değil, bir sonun garantisi.
Ama geriye tek bir soru kalıyor. Bu görünmez güç nereden doğdu ve bizi hangi geleceğe sürüklüyor? Karanlık madde evreni bir arada tutan görünmez bir ağ gibi davranıyor. Ama karanlık enerji bambaşka bir şey. Tutmak yerine itiyor. Nereye bakarsak bakalım uzayı aynı kuvvetle dışa doğru genişletiyor. Karanlık enerji dediğimiz şey ışık yaymıyor. Maddeyle doğrudan etkileşime de girmiyor. Ama garip olan şu, etkisi her yerde hissediliyor. Sanki uzayın dokusuna gizlice karışmış, her noktayı eşit biçimde genişletiyormuş gibi. Ne bir merkezden doğuyor, ne de belirli bir yönde ilerliyor. Boşluğun kendisi sanki büyümek istiyor. Onu göremiyoruz ama evrenin gidişatını o belirliyor. Galaksiler uzaklaştıkça genişleme hızı artıyor. Ve bu hızlanma evrenin geleceğini değiştirecek kadar güçlü. Büyük patlamadan sonra evren genişlemeye başladı. Ama bu genişleme tek bir gücün değil, iki zıt kuvvetin sonucuydu. Bir yanda karanlık madde vardı. Görünmeyen bir ağ gibi davranıyor, galaksileri birbirine çekiyor. Sanki evrenin yüzeyinin altına örülmüş bir doku gibiydi. Galaksileri, yıldızları ve hatta ışığı bile fark ettirmeden şekillendiriyordu. Diğer tarafta ise karanlık enerji var. Kütle çekim birleştirirken o tam tersini yapıyor. Evrenin her noktasına yayılmış, görünmez bir basınç gibi. Karanlık enerji, evrenin genişlemesini hızlandıran gizemli bir kozmik kuvvettir. Galaksileri bir arada tutan kütle çekimi hakimdi. Ancak zamanla kütle çekimin etkisi zayıfladı ve karanlık enerji giderek baskın hale geldi. Bu enerji uzayın her noktasına yayılmış durumda. Göremiyoruz belki ama evrenin genişlemesini o yönlendiriyor. Sonuç olarak galaksiler birbirinden uzaklaşmaya devam ediyor ve bu süreç durmak yerine hızlanıyor. Milyarlarca yıl sonra bu genişleme o kadar ileri gidecek ki galaksiler birbirlerinin ışığını bile göremeyecek. Evren giderek kararan, izole kozmik adalardan oluşan bir yapıya dönüşecek. Karanlık enerjinin izlerini 20. yüzyılın ilk dönemlerinde fark etmeye başladık. Bu arayışın merkezinde ise Albert Einstein vardı. Einstein, genel görelilik teorisini geliştirirken beklenmedik bir sonuçla karşılaştı. Evren durağan olamazdı. Ya genişlemeli ya da büzülmeliydi. Ancak o dönemde bilim dünyası evrenin sabit bir yapıda olduğuna inanıyordu. Einstein bu fikri korumak için denklemlerine kozmolojik sabit adını verdiği yeni bir terim ekledi. Yerçekimi kuvvetini dengeleyen bir etki yaratıyor ve evreni durağan tutmayı hedefliyordu. Yıllar sonra Edwin Hubble galaksilerin birbirinden uzaklaştığını fark etti. Böylece evrenin gerçekten genişlediği anlaşıldı. Einstein bu gerçeği öğrendiğinde kozmolojik sabiti gereksiz buldu ve onu hayatımın en büyük hatası olarak nitelendirdi. Bugünse biliyoruz ki Einstein'ın o hata dediği fikir aslında evrenin hızla genişlemesini sağlayan gücün, yani karanlık enerjinin ta kendisiydi. Ve bu gizemli enerji evrenin yaklaşık %69'unu oluşturuyor. Karanlık enerji bir zamanlar Einstein'ın gereksiz bulup saçmalık diyerek denklemlerinden çıkardığı bir kavramdı. Oysa bugün evrendeki en baskın güç olduğu kabul ediliyor. Evrenin birleşimine baktığımızda tablo gerçekten çarpıcı. Görebildiğimiz her şey, yıldızlar, galaksiler, gezegenler, hatta biz, evrenin yalnızca yaklaşık %5'ini oluşturuyor. Geri kalan kısmın %26'sı görünmeyen karanlık maddeye, %69'u ise genişlemeyi hızlandıran karanlık enerjiye ait. Bilim insanları bugün hala bu gizemli enerjiyi anlamaya çalışıyor. Gerçekten ne olduğunu bilmiyoruz ama bir şey kesin. Evrenin geleceğini, belki de sonunu şekillendiren güç o. Peki bu enerji sonsuza kadar genişlemeye devam mı edecek? Yoksa bir gün her şeyi kendi içine mi çekecek? Eğer karanlık enerji sabit kalırsa ve bu genişleme durmazsa, evren sonsuz bir genişlemeye doğru yol alacak. Milyonlarca yıl sonra galaksiler birbirinden o kadar uzaklaşacak ki hiçbir ışık diğerine ulaşamayacak.
Gökyüzü karanlık olacak. Galaksilerin parıltısı bile görünmez hale gelecek. Yıldızlar yavaş yavaş sönüp yok olacak. Ve yaşamın bilinen tüm biçimleri ortadan kalkacak. Fizik bu son aşamayı ısı ölümü olarak tanımlıyor. Einstein'ın bir zamanlar hata sandığı fikir, bugün evrenin geleceğini açıklayan denklemlerin temelini oluşturuyor. Ama belki de evren sadece matematikle anlatılamayacak kadar derin bir sır taşıyor. Bilim, karanlık madde ve karanlık enerjiyle uğraşırken evrenin işleyişini birleştirecek son denkleme hiç olmadığı kadar yaklaştı. Aynı zamanda yeni sorulara yol açtı. Gerçekten evreni anlamak ne demek? Formüller yeterli mi? Yoksa bir sınırın ötesine mi geldik? Kütle çekimini açıklıyoruz. Işığı ölçüyoruz. Ama görünmeyeni, yani varoluşun karanlık kısmını gerçekten kavrayabiliyor muyuz? Belki de fizik tek başına yetmiyor. Belki de bu, bilimin sınırların ötesine uzanan yeni bir çağın başlangıcı. Evrenin karanlık tarafını anlamaya değil, sezgiyi, bilinci ve varoluşu yeniden keşfetmeye çalıştığımız bir çağ. İnsanlık tarihi boyunca evreni anlamaya çalıştık. Doğaya baktık, gökyüzünü izledik, yıldızlara baktık, denklemler kurduk. Evrenin yapı taşlarını çözmeye çalıştık. Işığın bile hızını ölçtük. Kısacası gerçeğin perdesini aralamaya çalıştık. Evreni yalnızca gördüğümüz şeylerden ibaret sandık. Yıldızlar, galaksiler, gezegenler, oysa tüm bunlar evrendeki varlığın sadece küçük bir parçasıydı. Geri kalan kısmı gözle göremediğimiz ama varoluşun dokusunu biçimlendiren unsurlardan oluşuyordu. Bilim insanları bu görünmeyen güce karanlık madde ve karanlık enerji adını verdi. Evrenin dinamik bir yapıya sahip olduğu fikri insanlık düşünce tarihinde yeni değildi. Kadim öğretiler yaratılışın sürekli bir oluş hali olduğunu söylemişti. Varlık her an yeniden doğuyor, evren kendi genişlemesinin içinde varlığını sürdürüyor gibiydi. Işıkla karanlığın çatışmasından çok ikisinin de varlığını mümkün kıldığı bir dengeydi. Ve biz o dengeyi anlamaya çalışan bilinç olduk. Formüller kurduk, teoriler ürettik, anlam aradık. Ama belki de evren çözülmesi gereken bir gizemden öte varoluşun kendisiydi.